Merhabalar kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 38 beden temel kalıp çıkartacağız arkadaşlar. Kol evimizi nasıl buluruz, göğüs ölçümüz nasıl bulunur? Bunları anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizden gelen sorulara toplu bir cevap olsun istiyorum. Şimdi 38 beden için ölçülerimiz göğüs ölçüsü 88, omuz 12 santim, basen 94 santim arkadaşlar. Bunlar standart 38 beden ölçüsü. Siz kendi ölçülerinizi alarak çıkarabilirsiniz kalıbınızı. Ben şöyle kumaş üzerinde göstermek istedim. Bunun için kendimize kat oluşturmamız gerekiyor. Katı da en geniş yerin ölçüsüne göre, yani basen ölçümüze göre ben kumaşımı katladım. Şimdi kalıbımı çıkartmaya başlıyorum. Şöyle kumaşımın üzerinden düz bir çizgi çekiyorum. Küçük beden olduğu için ense için 7 santim işaretliyorum. Ön bedenden başlıyoruz. Ön bedenden 7 santim yaka işaretini alıyorum. Yakamızın düzgün olması için arkadaşlar bakın şöyle de 7'ye alalım. Ve yakamızı pratik bir şekilde çizelim. Evet. Şimdi benim omzum 12 santim. 12 santimi buradan işaretliyorum. Omuz açımız 3-3,5 santim arkadaşlar. Omuzdan aşağıya 3-3,5 santim ineceğiz. Fakat biz bu kalıbımıza kol takacağımız için 1 santim kol için 1 santim de yaka için pay vereceğiz. Omzumuzu 14 yapıyoruz. Ve omzumun bitiş yerinde ölçüm, omuz açım 3 santim arkadaşlar. 3'ü buradan işaretliyorum. Hemen omuz açımı çiziyorum. Evet. Yakamızı düzeltelim. Şimdi bedenlerde göğüs düşüklüğü ölçüsü vardır arkadaşlar. Göğüs düşüklüğü ölçüsü omuz başından göğüs ucumuza gelen ölçüdür. 36-38 bedenlerde 26 olarak kullanılır. 40-42 bedende 27, 44-46 bedende 28, 48-50 bedende 29, 52-54 bedende de 30 olarak kullanılır arkadaşlar. 2 beden bir düşüş olarak standarttır bu ölçüler. Şimdi bizim 38 beden olduğu için omuz başından tutuyorum. Göğüs düşüklüğü olan ölçüm 26'yı buradan işaretliyorum. 26'yı düz bir şekilde uzatıyorum. Bu göğüs ölçümüzün yerleşeceği yerdir arkadaşlar. Bu kol evi değildir. Kol eviyle bunun hiçbir alakası yoktur arkadaşlar. Genelde hep kol eviyle burayı karıştırırız ama kol eviyle hiçbir alakası yoktur. Kol evini nasıl hesaplarız arkadaşlar? Kol evi göğüs ölçümüzün 1/4'idir. Yani benim 38 bedende göğüs ölçüm 88, 1/4 yapıyorum. 22 santim arkadaşlar. Şimdi bu riga cetvelimizi şöyle yerleştiriyoruz omuz açımıza ve ölçeceğiz. 22 nereye gelirse, ama öncelikle düzgün bir kol evi yapabilmemiz için göğüs ölçümüzü yerleştireceğiz. Göğüs ölçümüz 22 artı 1 santim dikiş, 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Burası arkadaşlar. Şimdi riga cetvelimizi, yani kavodora cetvelimizi şu şekilde yerleştiriyoruz ve ölçüyoruz. Şöyle omuz başından tutuyorum. 22 nereye gelirse bakın 22'yi şöyle getiriyoruz. Yukarı çıkarmam gerekiyor riga cetvelini. Şimdi şu şekilde ölçüyorum. Hala 22'yi bulamadık. Şimdi evet, kol evimizi şu şekilde bulduk arkadaşlar. Bakın bu şekilde kol evim 22 santim. Şöyle kol evini çiziyorum. Gördüğünüz gibi. Şuradan tutup tekrar ölçümü kontrol ediyorum. Evet, 22 santim.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar göğüs düşüklüğüyle kol evimizin hiçbir alakası yok. 38 bedende olması gereken kol evimizi bulduk arkadaşlar. Göğüs 1/4 kol evi ölçümüz. Fakat eğer ben bu kalıbı kolsuz bir kıyafet yapacaksam eğer her zaman göğüs bölü 4 eksi 4 oluyor arkadaşlar. Mesela ben bu bluzuma kol takmayacak, kolsuz bir kıyafet yapacak olsaydım eğer benim buradaki kol evi ölçüm 18 santimdi arkadaşlar. Bunu da bir not olarak düşelim arkadaşlar. Kolsuzlarda göğüs bölü 4 eksi 4 oluyor arkadaşlar. Ya da ben bunu bir dış giyim yapacaksam, dış kıyafet olacaksa göğüs bölü 4 artı 2 yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu dış giyim yapsaydım hırka olur, yelek olur, ceket olur. 22 değil 24 olacaktı arkadaşlar kol evimiz. Bunları da not olarak alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi benim bluzumun boyu omuzdan 1 santim düşüyorum. 65 santim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 65, 3 de katlama payı veriyorum. Buradan çiziyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bel ise burada 38 beden için şöyle tutuyorum. 45-46 santim arkadaşlar. Burayı da tutuyoruz. Şu şekilde uzatıyoruz. Basen ölçümüz ise basen ölçümüz 94 santim. Bölü 4 yaptığımızda 23,5 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi basen ölçüsü de bel hattından aşağıya 20-21 santim tam bluz boyumuza geliyor bizim arkadaşlar. Buraya da basen ölçümü şöyle 23,5 santim artı 2 santim dikiş payı veriyorum. 26 santimden işaretimi koyuyorum arkadaşlar. Riga cetvelimi tutuyorum. Şu şekilde bele kadar çiziyorum. Bele kadar çizdikten sonra cetvelimi çeviriyorum. Bakın. Şu şekilde. Hiçbir kırıklık olmadan çiziyoruz. Ön kalıbımız çıktı arkadaşlar. Şimdi kalıbımızı keseceğiz. Fakat şu etek ucunda sivrilik olmaması için şöyle 1-1,5 santim yukarı çıkararak etek ucundan 1,5 santim yukarı alıyoruz. Arkadaşlar bakın, etek ucundan 1,5 santim yukarı aldık. Evet. Şimdi ön bedenimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 38 beden ön bedenimiz çıktı. Şimdi arka beden için kumaşımızı katlıyoruz. Şöyle bakıyorum, yeterli ölçümüz oluştu mu? Evet arkadaşlar, yeterli ölçümüz oluştu. Şimdi arka için ön bedenimizi, arka ve ön ortası dikişsiz olacaksa eğer, yani arkadan herhangi bir fermuar falan yapmayacaksak kumaş katına yerleştiriyoruz.
Omuzdan 3 santim yükseltme yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman bunu yapalım. Omuzdan 3 santim yükseltme yapıyorum. Ve çiziyorum. Şimdi biz ön yakayı 7 açmıştık. Arka yakayı da 7'den işaretliyorum. 3 santim düşme yapıyorum. Şu omzumuzun geldiği yer 3 santimlik düşmesi arkadaşlar. Bu şekilde çiziyoruz. Arka beden için sırt genişliğini ölçüyoruz. Şöyle 12 santim 13 santim aşağıya iniyorum. Ve sırt genişliğimizi kontrol ediyoruz. Benim sırt genişliğim 18 santim artı 1 santimde dikiş payı 19. Omuz ölçümüzü buraya yerleştiriyoruz 14 santim. Ve hemen kol evimizi çiziyoruz arkadaşlar. Arka kol evimizi şu şekilde çiziyoruz. Buradan devam ediyoruz. Geri tarafı ön bedenimizle aynı arkadaşlar. Ön bedenimizin aynı şekilde arka bedenimi kesiyorum. Arka bedende 3 santim yükseltme yaptık ve arka ayna ölçümüze dikkat ederek arka bedenimizi de kestik. Evet arkadaşlar, arka ve ön beden kalıbımız çıktı. Bu sistem Müller sistemi arkadaşlar. Bu şekilde kesim yaptığınız zaman kalıbınız ve kıyafetiniz çok güzel olacaktır. Şimdi kola geçeceğiz arkadaşlar. Kol için kumaşımızı, yani 22 santim bir kol evi için kumaşımızı 4 santim eksik katlayacağız. Yani 18 santim kumaş katladığımız zaman kolumuzu çok rahat bir şekilde çıkartacağız arkadaşlar. Ben şöyle kalan kumaşımı katlıyorum ve bakıyorum. Kumaşımın üstünü öncelikle düz çiziyorum. Şöyle düz çizdim. 18 santimden işaretliyorum. 18 şurayı 18 santimden kapatalım. Kol boyumuzu alalım. Kol boyumuz şöyle 60 santim olsun. 60 santimi de buradan işaretliyorum. Bu kolda ben şöyle 15 santimlik bir ya da şöyle 12 santimlik bir manşet yapayım. Bu sizin çalışacağınız modele kalmış arkadaşlar. Kolunuzu nasıl yapacaksanız. Bu sistemde kol tepe yüksekliği standarttır arkadaşlar. Şöyle 12 santim. 12 santim buradan düşüyoruz. Bu kumaşı 18 katladığım zaman bu kol evini verecektir arkadaşlar. Yani kol evi eksi 4 santim katlıyoruz kumaşımızı. Ve bu ölçümüz her neyse, büyük beden de olsa küçük beden de olsa 4'e bölüyoruz arkadaşlar. 18'i 4'e böldüm. 4,5 9. Şöyle bunları çiziyoruz yukarı doğru. Çok kolay ve düzgün bir kol için burayı 4'e bölüyoruz. Yukarı doğru uzatıyoruz. Evet. Şimdi ilk çizgimizden aşağıya 2 santim düşüyoruz. İkinci çizgimden aşağıya ise 5,5 santim düşüyorum.
Üçüncü çizgimden aşağıya ise 9,5 santim düşüyorum. Dördüncü çizgidense de 12 santim düştük arkadaşlar. Bakın. Şimdi kolumuzu bu şekilde çiziyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kol oldu arkadaşlar. Yani standart kolumuz bu şekilde. Şimdi kol altı dikişini ise riga cetvelimle şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde kolumu çiziyorum. Diktiğiniz modele göre de değişir arkadaşlar. Kolunuzu daha bol olsun istiyorsanız düz cetvelle çizebilirsiniz. Bakın. Şöyle düz cetvelimizde de çizelim. Düz cetveliyle çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi kolumuz geniş oldu. Geniş bir kol isterseniz düz cetvelle, likralı bir kumaşınız varsa riga cetveliyle bu şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben kumaşım likrasız olduğu için düz cetvelle çizdiğim çizgiden keseceğim. Ortasına çıtımızı atıyoruz. Ve şurada üçüncü çizgimizden 1-1,5 santim aşağıya düşüyorum ve tekrar buradan ön için tıraşlamamızı yapıyoruz. Şu şekilde. Buraya da bir çıt atıyoruz. Ön olduğu belli olsun diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Müller sistemiyle çıkarttığımız kalıbımız ön, arka ve kol arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda hep bu sistemle çalışacağız arkadaşlar. Kol evimizi nasıl buluruz? Kolumuzu nasıl keseriz? Bu videoda hepsini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Diğer kanalıma da, Asya'nın Dikiş Evi kanalıma da abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.